Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umuyorum ki hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz ve enerjiniz yerindedir. Bugün bilinçaltı programlama hakkında konuşacağız. Bu videonun daha anlaşılır olabilmesi için bir önceki videomuz, yani bilinçaltı nedir videomuzu izlemenizi öneririm. Çünkü orada bilinçaltını anlattık, ne olduğundan bahsettik. Bu videoda onun devamı gibi düşünebilirsiniz. Bilinçaltı kodlamada neler yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz? Bilinçaltı kodlaması aslında nedir, ne değildir? Bunları konuşacağız. İyi seyirler diliyorum. Bilinçaltı kodları, anne rahmine düştüğümüz andan bu yaşımıza kadar bilinçaltımızda oluşan inanç kalıplarıdır. Bu inanç kalıpları hayatımıza dair her şeyi ama her şeyi etkiler. Bu inanç kalıpları olumlu olduğu kadar olumsuz da olabilir ve olumsuz inanç kalıpları hayatımızda yaşadığımız bütün olumsuzlukların aslında ana kaynağıdır. İşte bu yüzden bilinçaltı dönüşümü, yani o inanç kalıplarının, olumsuz inanç kalıplarının olumluya dönüşümü bizler için çok ama çok önemlidir. Bilinçaltı dönüşümü işte bu çeşitli sebeplerle oluşan o olumsuz inanç kalıplarını dönüştürmemizi sağlar ve hayatımızın en azından geri kalanını daha olumlu ve daha pozitifte yaşamamızı sağlar. Öncelikle şunu bilmek önemli. Bilinçaltı programlama sürecinde ya da bilinçaltı dönüşüm sürecinde silmek ya da yok etmek diye bir şey yoktur arkadaşlar. Bilinçaltı programlama sürecinde dönüştürmek ya da yeniden programlamak vardır. Çünkü bilinç altındaki hiçbir şey asla kaybolmaz ama dönüştürülebilir. Yani biz bilinçaltımızda bir yerlere ulaşamıyorsak, bir şeyleri hatırlamıyorsak aslında o orada olmadığı için değildir. Biz o dosyaya ulaşamadığımız içindir. Bilinmesi gereken ikinci önemli nokta ise bilinçaltındaki bu olumsuz inanç kalıplarını kabul etmektir. Yani bunların varlığını kabul etmektir arkadaşlar. Aslında ilk aşama. O olumsuz inanç kalıplarını reddetmek ya da onlara düşmanca bakmak yerine aslında onları kabullenip bugüne kadar bize bir amacımıza hizmet ettiklerini bilmek çok önemlidir. Yani onlar aslında bizim bir amacımıza hizmet etmek için varlardı bugüne kadar. Evet, bir şekilde oluştular, bir şekilde olumsuz kalıplar bilinçaltımıza yerleşti. Fakat burada önemli olan bunları reddetmek ya da bunlarla savaşmak değil. Öncelikle bunu bir kabul etmek ve onların size bugüne kadar hangi amaçlarınıza hizmet ettiğini, yani sizin hangi amaçlarınıza hizmet ettiğini belirlemek. İşte bu çok önemli bir aşama. Evet, bugüne kadar bize hizmet etmiş olabilirler bu olumsuz inanç kalıpları. Fakat artık görevlerini tamamladılar. Yani artık onları uğurlamak, göndermek ve yerlerine yeni inanç kalıplarını, olumlu ve taze inanç kalıplarını yerleştirmek gerekiyor. Yani olumsuz inanç kalıplarından, bir pislikten kurtuluyormuş gibi kurtulmak yerine onları size bugüne kadar ettikleri hizmetlerden dolayı sevgi ve saygıyla uğurlamak gerekiyor. Bilinmesi gereken bir diğer önemli nokta ise bilinçaltının evrenin akışıyla senkronize çalıştığıdır. Yani siz bilinçaltı dönüşüm sürecinde ekstra bir çaba harcamadan akışla birlikte hareket etmelisiniz. Çünkü evren çaba üzerine değil, akış üzerine kuruludur. Yani sistem akış üzerine kuruludur ve her şey akışta olduğunda çok daha güzel bir şekilde gerçekleşir. Yani bilinçaltı çalışmalarında aşırı bir çaba göstermek yerine evrenle senkron bir şekilde hareket etmek size hem zaman kazandırır hem de çalışmalarınızın daha erken başarıya ulaşmasını sağlar. Bizler beynimizin çalışma sistemini anlatırken sıklıkla beynimizi bir bilgisayara benzetiriz. Yani bir bilgisayarın çalışma prensibine benzetiriz. Ancak bilgisayarlar beynimizin çalışma prensibiyle kıyaslanamayacak kadar ilkel cihazlardır. Yani çok üst düzey bir çalışma sisteminden bahsediyoruz. Ve onu anlamak, onun çalışma prensibini anlamak, onu dönüştürmek ve lehimize kullanmak bize çok şey kazandıracaktır. Peki bilinçaltımızı dönüştürmenin zamanı geldiğini nasıl anlayabiliriz? İşte burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Eğer hayatınızda aynı olaylar tekrar olmaya başladıysa, yani kendini tekrar eden olaylar sık sık yaşanmaya başladıysa işte o zaman bilinçaltınızın dönüşüm zamanı gelmiş demektir. Yani hayatınızda sık sık tekrar eden hatalar artık bilinçaltı dönüşüm sürecinizin başlaması gerektiğinin işaretidir. Bazı hatalar
artık son kullanım tarihi geçmiş ve size hizmet etmeyen düşüncelerin ürünüdür. Burada egonun da etkisi büyüktür. Sizin kapandığını düşündüğünüz ya da öyle zannettiğiniz bir dosyanın aslında arka planda sürekli çalışıyor olması egonun o dosyayı güncel tutmasıyla ilgilidir. Yani bunu neden yapıyor ego? Sizin gelecekteki üzüntünüzü garantiye almak için yapıyor. Bilinçaltınızı yeniden programlamaya karar verdiyseniz öncelikle ağzınızdan çıkan sözcükleri olumsuzluk eklerinden temizlemeyi öğrenmelisiniz. Yani ağzınızdan olumsuzluk ekine dair hiçbir sözcük çıkmamalı. Çünkü biliyorsunuz ki sözcükler büyü etkisi yaratır. Yalnızca söylediklerimiz değil, söylemeyi aklımızdan geçirdiklerimiz de aynı etkiyi yaratır. Bilinçaltı programlamada iki etkin yöntem kullanılır. Bunlardan birincisi bilinci kullanarak, yani bilinç üzerinden bilinçaltına inip programlamak. İkincisi ise bilinci devre dışı bırakarak bilinçaltını programlamak. Birinci yöntem daha etkilidir. Çünkü bu yöntemde hem bilinci hem de bilinçaltını aynı anda programlamış oluruz. Bilinçaltı programlama sürecinde öncelikle bilinçaltı kök ve inançları tespit edilmelidir. Yani gözlem ve odağınızda neler var? Öncelikle bunlar tespit edilmelidir. Bir alışkanlığı kazanma süreci 21 gündür. Yani bu 21 gün, ilk 21 gün bilinçaltı programlama sürecinde çok ama çok önemlidir. Çalışmalar 21 gün boyunca istikrarlı bir şekilde tekrar edilmelidir. Evet, 21 gün çok önemlidir. Özellikle ilk 21 gün. Fakat bunun sonrasındaki 3 ila 5 ay arasında bu alışkanlık tamamen oturur. Yani bir alışkanlığın edinilme süresi 21 gündür. Fakat tam olarak oturması için 3 ila 5 ay arasında istikrarlı bir şekilde tekrar yapılması gerekir. Yani bu süreçte yalnızca kitap okumak ya da olumlama dinlemek yeterli değildir. Bunu düzenli, istikrarlı şekilde 3-5 ay boyunca devam ettirmemiz gerekir tam olarak oturabilmesi için. Alfa ve teta frekanslarından bir önceki videoda bahsetmiştim. Bilinçaltı programlama işlemi alfa ve teta frekansında yapılır. Detaylı bilgi için bir önceki videoya bakabilirsiniz. Uykuya dalmadan hemen önceki süreç ya da uyandığımız an, yani tam bu zaman dilimleri bilinçaltı programlamak için harika zamanlardır. Yani olumlama dinlemek ya da bilinçaltı çalışmaları, artık her neyse hangisini yapıyorsanız arkadaşlar, işte bu süreler mükemmel zamanlardır. Bu süreçte dikkat etmemiz gereken bir diğer konu ise yalnızca değiştirebileceğimiz olaylara odaklanmaktır. Yani değiştiremeyeceğimiz bir olayla zaman kaybetmeye gerek yok. Burada hangi olaylar sizin kontrolünüzde, hangilerini değiştirebilirsiniz? Bunlara odaklanıp çalışmalarınızı bu yönde yapmak size zaman kazandırır. Yani hayatımızla ilgili bizim dışımızda kalan, değiştirmeye gücümüzün yetmeyeceği şeylerle uğraşmak bize yalnızca zaman kaybettirir. Aynı zamanda motivasyonumuzu da düşürür. Tüm bunları, yani değiştirmeye gücümüzün yetmeyeceği olumsuzlukları olduğu gibi kabul edip yolumuza bu şekilde devam etmeyi öğrenmemiz gerekir. Bu bize enerjimizi verimli şekilde kullanma fırsatı sunar. Yeri gelmişken söyleyelim, şükür enerjisi de oldukça kuvvetli etkileri olan bir enerjidir. Şükretmek bilinçaltımızı forma sokmak için çok etkilidir. Yani şükür enerjisinde olmak, sahip olduklarına şükretmek ya da sahip olmak istediklerine sahip olmuş gibi önceden şükretmek sizi gerçekten çok kuvvetli, güçlü enerjilerle donatır. Yolunuzu açar, önünüzü açar. Bilinçaltı programlama sürecinde de şükür enerjisi çok ama çok önemlidir. Bilinçaltı programlama sürecinde bütüncül olarak çalışmalıyız. Düşünce yapımız, duygu yapımız, dil kalıplarımız, imgeleme ve inançlarımız hepsi bir bütün halinde olmalıdır. Yani çalışmalarımızı bu şekilde gerçekleştirmeliyiz. Düşünce ve inançlarımız eylemlerle, afirmasyonlarla, yani olumlamalarla ve telkinlerle desteklenmelidir. Yani bütüncül çalışmaktan kastımız aslında bu. Bilinçaltı 3 şeye karşı duyarlıdır: olumlama, imgeleme ve hissetme. İşte bilinçaltı yapılandırmasında özellikle bu üçünü bütüncül bir şekilde kullanıp çalışmak çok önemlidir. Düşüncelerimiz etrafa manyetik sinyaller yayar. Yani bir mıknatıs etkisi yaratır.
Düşünce boyutunda bizden çıkan her sinyal mutlaka bize geri döner. Zihnimizden günde yaklaşık 50-60 bin arası düşünce geçer. Bu düşüncelerden hangisine en çok odaklanır ve tekrar edersek işte o bilinçaltımızda forma dönüşür. İnsan zihni eksikleri yakalamaya ve boşlukları doldurmaya odaklıdır. Yani zihin boşluklardan hoşlanmaz. Eğer biz o boşlukları olumlu düşüncelerle doldurmazsak zihin bir şekilde geçmişteki olumsuz düşünceleri, olumsuz deneyimleri alıp o boşlukları doldurur. Sağ beyin bilinçaltı ile alakalıdır. Hayaller, soyut kavramlar, sezgiler ve renkler sağ beynin konusudur ve sağ beyin az önce de bahsettiğim gibi bütüncül şekilde çalışır. Bu yüzden bilinçaltı çalışmaları yaparken beynimizin sağ tarafıyla çalışırız. Limbik sistem, duyguların ve içgüdüsel davranışların kaynağıdır. Bilinçaltının limbik sistem ile bir bağlantısı vardır. Yani bilinçaltı duyguları bir silah gibi kullanmaya başladığında limbik sisteme girer. İşte bu yüzden bilinçaltını olumlu duygularla kuşatmak çok önemlidir. Sinaptik bağlar iki nöron arasındaki bilgi alışverişini sağlayan bağlardır. Yeni bir şey öğrendiğimizde olumlu ya da olumsuz bağlar oluşur. Duygularımız işte bu bağlardan çıkan kimyasallara göre şekillenir. Bu bağlar kullandıkça sağlamlaşır, kullanılmadığı sürece kopar. Yani bizim aslında bilinçaltımızda olumsuz bir düşünceyi açlıktan öldürme dediğimiz budur. Siz olumsuz düşünceyi artık beyninizden silerek, yani onu kullanmayarak işte bu sinaptik bağları, olumsuz şekilde oluşan sinaptik bağları koparmış olursunuz. Aynı şekilde olumlu düşünceleri sürekli olarak tekrar ettiğinizde, yani sürekli ve düzenli bir şekilde tekrar ettiğinizde olumlu sinaptik bağları kurar ve bu bağları tekrar yoluyla güçlendirmiş olursunuz. İşte bilinçaltı çalışmalarında amacımız bu olumsuz bağları koparıp yerine yeni olumlu bağlar inşa etmektir. Bilinci bilinçaltının kapısındaki bir bekçi gibi düşünebiliriz. Yani bilinç onay verir, bilinçaltı kabul eder. Bilinç ile bilinçaltı işbirliği halindeyken çok daha güçlü sonuçlar elde edilir. İşte bu yüzden bilinçli olarak bir şeyi tekrar etmek önemlidir. Yanlış düşünce formunu 3 aşamada değiştirebiliriz. Bunlardan birincisi farkındalıktır. Farkındalık önünüzdeki engeli pasif hale getirir. İkincisi dönüştürmektir. Yani olumsuz kalıpların yerine olumluları koymaktır. Üçüncüsü ise bunları kalıcı hale getirmektir. Hayatımızda meydana gelen her olayın altında iki temel duygu vardır. Korku ve sevgi. Bunların dışındaki diğer tüm duygular bu korku ya da sevgiden kaynaklanır. Yani korku ve sevgi bütün duyguların ana kaynağıdır. Böyle baktığımız zaman her negatif duygunun altında korku, her pozitif duygunun altında ise sevgi yatar. Korku ve sevgi enerjisi zıt yönlüdür. Yani korkunun olduğu yerde sevgi olmaz ya da sevginin olduğu yerde korku olamaz. Yani korku sevginin olmadığı her yerde mutlaka ortaya çıkar. Bu da negatif düşünceleri getirir. Her negatif düşüncenin altında mutlaka korku vardır. Örneğin kendinizi bir türlü sevemiyorsanız bunun altında beğenilmeme korkusu yatar. İşte bu yüzden her negatif inanç kaynağı olan korkuyla beraber dönüştürülmelidir. Bilinçaltını analiz ederken durumların korku kaynaklı mı yoksa sevgi kaynaklı mı olduğunu analiz etmeliyiz öncelikle. Yani korkudan mı besleniyoruz yoksa sevgiden mi? İşte bunu analiz etmek de çok önemli bir aşamadır. Bilinçaltı kayıtlarının 0-7 yaş arasında oluşmaya başladığından daha önceki videolarımda bahsetmiştim. İşte bu 0-7 yaş arasında oluşan kayıtları dönüştürmek, sonradan oluşan kayıtları dönüştürmeye göre çok daha zordur. Bilinç zihnin bir bölümüdür. Yani kişinin kendini tanıma, anlama ve bilme yetisidir aslında. Düşünen alandır bilinç. Bilinçaltı ve üst bilince göre daha sınırlı bir güçtür. En önemli görevi bilinç altına gidecek olan bilgiye karar verme yetisidir. İşte biz bilincin bu gücünü kullanarak bilinçaltımızı programlayabiliriz. Niyet bir şeyi gerçekleştirmeyi zihnimizde tasarlamak, yani önceden düşünüp planlamaktır. İçimizdeki bir amaca yönelme isteğidir niyet. Telkin ise bunları hayata geçirmek için sözlü veya sözsüz olarak, inanarak, samimiyetle yaptığımız her şeydir.
Olumlama bir şeyin gerçekleşeceğine bilinçaltımızı ikna etmektir. Olumlamanın bir diğer adı da afirmasyondur. Bilinçaltına yönelik afirmasyonlar özel kurguludur. Gelecek zaman değil, şimdiki zaman kalıbı kullanılır. Yani bir şey olacak değil, oluyor şeklinde şimdiki zaman kalıbıyla kullanılır. Niyet, bilinçli zihinle evrenin doğal titreşimiyle rezone olmak. Olumlamalar ise bu beklentiyle iletişime geçmek için sözcükleri, olumlu sözcükleri kullanmaktır. Yani niyet kozmik evrenle çalışır, telkin ise önce kendi bilinçaltımızla. Bizler söylediğimiz her sözcüğe dikkat etmeliyiz. Özellikle de sık sık tekrar ettiğimiz sözcüklere. Yani bir dikkat edin bakalım. Sık sık neyi tekrar ediyorsunuz? Hangi olumlu ya da olumsuz sözcük kalıplarını kullanıyorsunuz? Bunu bir tespit ederek başlayıp eğer olumsuzları kullanıyorsanız bunları hayatınızdan çıkararak yerine olumlu sözcükler kullanmanız. İşte bilinçaltı dönüşüm sürecinde en önemli şeylerden bir tanesidir. Yazmak da bilinçaltı programlama sürecinde son derece etkili bir yöntemdir. Yazma eylemi çözmeniz gereken sorunların görünür hale gelmesini sağlayarak çalışmalarınızı kolaylaştırır. Telkinden az önce bahsetmiştim. Bir duygu ya da düşünceyi kendi belleğimize ya da herhangi başka birinin belleğine sokma çabasıydı telkin. İşte bilinçaltını programlama sürecinde telkin de çok sık kullanılan bir yöntemdir. Telkin ve enerji çalışmaları için en uygun zamanların ya çok erken saatler, yani günün çok erken saatleri ya da çok geç saatleri olduğunu da söylemiştik. Telkinleri gün içerisindeki rutinlerimizin arasına dağıtmalıyız. Örneğin araç kullanırken, örneğin yürüyüş yaparken, yani gün içerisindeki rutininiz her neyse telkinleri işte bu rutinlerinizin arasına dağıtmak işinizi büyük ölçüde kolaylaştırır. Hem de bilinçaltı programlama sürecinizi kısaltır. Yani bilinç rutin bir şeylerle meşgulken bilinçaltı da bir taraftan programlanmış olur. Zihni resetlemenin ve telkinleri açık hale getirmenin bir başka etkili yolu da nefes çalışmaları yapmaktır. Doğru şekilde nefes alıp vermenin önemi aslında sandığımızdan çok daha büyüktür. Bu nefes konusuna ilerleyen videolarda değineceğim zaten. Çünkü bu çok önemli bir konu gerçekten arkadaşlar. Yani basit gibi görünen bir şey ama aslında doğru şekilde nefes alıp vererek hayatımızı ciddi anlamda olumlu şekilde dönüştürebiliriz. Tüm bunların yanında bilinçaltına giden en kısa yol aslında hayal gücüdür. Beyin ve sinir sistemi yalnızca zihinsel görüntülere, yani o hayal olan zihinsel görüntülere tepki verir. Hayal bilgiden çok daha güçlüdür. Kişi kendiyle ilgili hayal ettiği ve kalpten inandığı her ne varsa bunu mutlaka ama mutlaka yaşar. Yani bilinçli olarak düşündüklerimiz bilinçaltımızı etkiler. Beyin gerçek ile zihinsel görüntüleri ayırt edemez ve biz beynin bu özelliğini kullanarak, yani lehimize çevirerek mucizeler yaratabiliriz. Özetle zihinsel görüntüleme bilinçaltının dilidir. Einstein'ın da dediği gibi mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Hayal gücü ise her yere. Yani her şey bir hayalle başlar. Bu videoluk bu kadar. Sizler de lütfen değerli fikir ve önerilerinizi benimle yorumlar bölümünde paylaşın. Eğer videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.